Cumhuriyet tarihinin en uzun soluklu askeri gemi projelerinden biri olan TF2000 için nihayet müjdeli haber geldi. Aslında bu projenin başına gelenler, Türkiye'nin son 30 yılda karşılaştığı siyasi, askeri, ekonomik ve politik sorunların bir yansıması. Temeli 1995'te atılan TF2000 projesi, Kardak Kayalıkları olayı, 99 depremi, 2001 ekonomik krizi ve daha nice dönüm noktasına şahitlik etti. 2007'de Ankara'nın kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz, belli ki başka yolu yok kararının ardından nice değişikliklerden geçti. Geldiğimiz noktada ilk ve belki de en önemli adımlardan biri atıldı. Saç kesimi yapıldı. Şimdi önümüzde yine zorlu ama bir o kadar da gurur dolu günler var. Bu videomuzda TF2000 gemisine neden ihtiyaç duyduğumuzu, envantere girdikten sonra sahaya yansımasının nasıl olacağını ve Mavi Vatan'ın bütününe katkısını anlatıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Yeni yılın ilk günlerinde gazeteciler, Milli Savunma Bakanlığı'nın rutin olarak düzenlediği haftalık basın bilgilendirme toplantısında her zamanki gibi yerini aldı. Hem koca bir yıl geride kalmış, hem de Amerika'da Trump başkanlık yarışını kazanmıştı. Suriye'deki devrimse bir başka meseleydi. Merak edilen bir hayli farklı konu, sorulacak çok soru vardı. Elbette hem iç hem dış gelişmelerle ilgili yorumlar öncelikliydi. Ancak toplantının sonunda Milli Savunma Bakanlığı çok kritik bir bilgiyi daha paylaşmıştı. Buna göre TF2000, MİLDEN ve MUGEM'in ilk saç kesimleri gerçekleştirilmişti. MİLDEN, Milli Denizaltı Projesi'nin kısaltmasıydı ve uzun zamandır çalışmaların devam ettiği biliniyordu. MUGEM ise Türkiye'nin ilk milli uçak gemisi projesinin kısa haliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu projeyi ilk duyurduğunda kaybedecek vaktimiz yok diye de vurgulamıştı. Ancak bu denli hızlı bir hamleyi açıkçası kimse beklemiyordu. TF2000 ise Türk kamuoyunun neredeyse adını en sık duyduğu ama bir türlü somut adım göremediği işlerden biriydi. Ülkemiz savunma sanayinin belki de en çok beklenen projesiydi ve 30 yıl gibi bir sürenin ardından en somut adımlardan biri atılmıştı. TF2000'in tam ismi TF2000 Hava Savunma Muhribi. Bu platformun ne işe yarayacağı, donanmaya ne tür kabiliyetler kazandıracağı ya da sahayı nasıl etkileyeceği elbette merak edilen temel hususlar. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var. Çünkü son derece gelişmiş bir gemiden bahsediyoruz. Haliyle içindeki sistemlerde çağın en iyisi olmak zorunda. İşte asıl sorulardan biri de tam burada yatıyor. Türkiye yerli ve milli imkanlarla böyle bir gemiyi inşa edip donatabilecek etkinliğe sahip mi? Bu soruya cevap vermek için sürecin en başına gidelim ve takvimleri 1995 senesine döndürelim. Önce projenin ismiyle başlayalım. TF, Türk Fırkateyni kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuş bir kısaltma. Tahmin ettiğiniz üzere 2000 de 2000 yılından geliyor. Aslında TF2000 projesiyle 2000'li yılların başlarında Türk donanmasında hizmet vermesi planlanan hava savunma fırkateynleri geliştirilecekti. Ve isim de tam olarak bu sürece işaret ediyordu. Projenin bilgi istek formu 1995 yılının Eylül ve Ekim aylarında hazırlandı. İkisi komuta kontrol kabiliyetine sahip toplam 6 adet fırkateynin inşa edilmesi planlanıyordu. Gemilerin ortalama deplasmanı 4000 ton civarında olacaktı. Gerek görülürse 2 fırkateyn opsiyonel olarak inşa edilecekti. İlk plana göre fırkateynler 2003 ile 2008 yılları arasında hizmete alınacaktı. Türk donanmasının o yıllardaki en modern gemileri Alman Meko 200 sınıfı üzerinden geliştirilen Yavuz sınıfı fırkateynlerdi. Bu gemilerin ikisi Almanya'da, diğer ikisi ise Türkiye'de Gölcük Tersanesi'nde inşa edilmişti. Türk donanması Meko sınıfı fırkateynlerin geliştirilmesinde söz sahibi değildi. Ayrıca projedeki yerlilik oranı da bir hayli düşüktü. Maalesef Yavuz sınıfının geliştirilmiş bir modeli olan Barbaros sınıfı gemilerde de benzer bir yol haritası izlenmişti ve haliyle Türkiye süreçten memnun değildi. TF2000 projesinde bu model uygulanmayacaktı. Avrupalı ya da Amerikalı alt yüklenici bir tersane ile antlaşma yapılacaktı. Ama hazır alım ya da ortak üretim istenmedi. Türkiye gemi tasarım sürecine dahil olmanın planlarını yapıyordu. Çünkü bir yerlerden başlamadığın sürece asla kendi başına gemi üretemeyeceğinin farkındaydı Ankara. Sadece başlamak da değildi hedef. Üretime başlamak ve bunun yanında mümkün olan en üst yerlilik oranını istiyordu. Bu süreçte karar vericiler sonraki yılların yol haritasını çizecek bir işin daha peşindeydi. Türkiye'de o güne kadar askeri projeler doğal olarak askeri tersanelerde yapılıyordu. Ancak yeni dönemde sivil tersanelerinde bu sürece dahil edilmesinin planları yapılıyordu.
İşte böyle bir ortamda bilgi istek dokümanı 1996 yılının ortalarında Avrupalı tersanelere gönderildi. Avrupa meselesi sizin de dikkatinizi çekti değil mi? Haklısınız. Normalde Türkiye'nin askeri projelerinde başrol hep Amerika'nın olmuştur. Ama gemilerle ilgili istek dokümanı Amerika'ya gönderilmedi. Çünkü Türkiye 1996 yılının başlarında Yunanistan'la Kardak krizini yaşamıştı. Ankara-Washington hattında işler pek de iyi gitmiyordu. Amerika kendi başına hareket etmekle suçladığı Türkiye'ye transfer edilecek Oliver Hazard Perry sınıfı fırkateynlerinin teslim sürecini yavaşlatmıştı. TF-2000 projesinin teklife çağrı dokümanının 2001 yılında yayınlanması planlandı. Hedef ilk geminin inşasına 2004'te başlamaktı. İlk 3 geminin 2007 ila 2009 yılında hizmete girmesi hedeflendi. Diğer 3 geminin inşası ise 2010 yılından sonra yapılacaktı. Derken Türkiye bu kez de 99 yılında Büyük Marmara depremiyle sarsıldı. Depremin merkez üssü olan Gölcük, Türk askeri gemi inşasının kalbi niteliğindeydi. Depremde tersane de zarar görmüştü. Alternatif bulmak zorundaydı. Gölcük tersanesi denizaltı gibi stratejik bir silahın üretilmesinde kritik seviyede bir uzmanlığa sahipti. Bunu korumak gerekiyordu. Ama su üstü gemilerin inşası için alternatif bir tersane bulunmalıydı. Donanma alternatif yerler bakarken 2001 krizi patlak verdi. TF-2000 projesi için ölüm sessizliği başladı. Projenin temelli olarak rafa kaldırıldığı dillendirilmeye başlandı. Ama kimilerine göre o yıllarda dahi Ankara bir şekilde bu işi hep sıcak tuttu. Arka planda çalışmalar devam etti. Haliyle TF-2000'in hikayesinde çok sayıda tasarım değişikliği ve proje bitiş tarihinin daha ileriye ertelenmesi gibi süreçler yaşandı. Tabi burada deprem ya da ekonomik kriz gibi sadece dış etmenlere tüm süreci bağlamak doğru olmaz. Aslında 90'ların ortasından 2000'lerin ortasına kadar geçen süre teknolojik açıdan da çok ciddi bir sıçramanın kaydedildiği döneme denk geliyor. Tam da bu noktada TF-2000'de istenen imkan ve kabiliyetler öne çıkıyor. Bunu anlatacağız ama öncesinde en yalın haliyle hava savunma harbi gemileri için genel bir çerçeve çizelim istiyoruz. Aslına bakarsanız 19. yüzyıla kadar bir savaş gemisi için en büyük tehdit yine başka bir savaş gemisiydi. Bu yüzyılın ortalarında ilk başarılı denizaltı tasarımları ortaya çıktı. Bu gelişmeyi torpidolar izledi. 20. yüzyıla kadar denizaltı gemileri savaş gemileri için büyük bir tehdit olarak görülmüyordu. Ama 1. Dünya Savaşı bütün bir algıyı değiştirdi. Verilen büyük kayıpların ardından donanmalar denizaltılarla da savaşmak zorunda olduklarını fark etti. Artık tehdit sadece su üzerinden gelmiyordu. Ayrıca 1. Dünya Savaşı ile birlikte denkleme uçaklar da eklenmişti. Ki bu platformlar karadan kalkıp deniz üzerindeki bir gemiye de inebiliyordu. 2. Dünya Savaşı'nda gemiler uçak savar toplarına ve ilkel radarlara güvenmek zorundaydı. Özellikle Pasifik Okyanusu'nda yaşanan deniz muharebeleri artık sadece deniz savaşı değildi. Aynı zamanda birer hava savaşıydı. Gemiler sadece gemilerle değil, denizaltı ve uçaklarla da savaşmak zorundaydı. Savaşın ardından dünya bu kez de soğuk savaş tehdidiyle yüzleşti. Havacılıkta ise jet çağına geçilmiş, tehditler artık daha karmaşık hale gelmişti. Savaş uçakları ve düşman su üstü gemileri de güdümlü füzelerle donatılıyordu. Bu nedenle savaş uçaklarını ve füzeleri çok uzaktan görebilmek, dost mu, düşman mı diye ayırt edebilmek hayati önemdeydi. Donanma gemileri kıyılara yakın görev yaptıklarında genellikle kendi ülkelerinin savaş uçakları tarafından korunuyordu. Bu durumda dahi gemiler kendilerine yönelik hava tehdidini önceden fark etmek ve kendi hava kuvvetlerinden yardım çağırmak durumundaydı. Dost kuvvetleri doğru şekilde yönetmek, onları düşman uçaklara yönlendirmek gerekiyordu. Büyük donanma görev grupları ise denize açıldıklarında tamamen yalnızdı. Yakınlarında onlara istedikleri zaman destek verebilecek bir hava gücü yoktu. Haliyle hava savunma şemsiyesini sağlayacak bir gemiye ihtiyaç duyuyorlardı. İşte bu noktada iş yine hava savunma gemilerine düştü. Hava savunma gemileri günümüz modern fırkateynlerinden farklı olarak en az 2 çeşit hava savunma füzesi taşır. Bunlardan biri bölgesel hava savunması kabiliyetine sahip uzun menzilli bir füzedir ve yüksek irtifada uçan tehditler için kullanılır. Bu füzenin yanında genellikle daha kısa menzilli olan alçak ve orta irtifa tehditlerine ateşlenebilecek ikinci bir füze taşınır. İkinci füze orta ve alçak irtifada koruma şemsiyesi sağlar.
Ayrıca geminin kendi savunması için de görev üstlenir. Bu füzeler günümüzde dikey atım sistemlerinde depolanıyor. Dikey atım sistemi kritik bir kabiliyet. Türk donanmasındaki Gabya sınıfı gemilerde eski Mk-13 fırlatıcıları kullanılıyor. Yerli ve milli olarak geliştirilen yeni dikey sistemde Mk-13'e oranla daha çok sayıda füzeyi daha hızlı şekilde ateşlenebiliyor. Hava savunma harbi gemilerinin çok gelişmiş bir radar sistemi ve uzun menzilli hava savunma füzeleri var. Bu gemiler sahip oldukları özellikler nedeniyle çok sayıda ülkenin hava savunmasında bel kemiğini oluşturuyor. Ama bunun özel bir nedeni var. Radarların pratik menzilini belirleyen en önemli şey coğrafi yer şekilleri. Dağlık ve ormanlık arazide radarların verimleri azalır. Bu nedenle tespit menzili düşer. Denizlerse karaların aksine neredeyse dümdüzdür. Haliyle denizdeki bir sistem, karaya konuşlandırılmış bir hava savunma sistemine kıyasla çok önceden düşman unsurları görebilir. Tabi buraya kadar anlattıklarımız işin teknolojik boyutu. Madalyonun bir de inşa yüzü var. Sizin de tahmin edeceğiniz üzere hava savunma harbi gemisi inşa etmekle sıradan bir fırkateyni inşa etmek arasında ciddi bir teknolojik gelişmişlik farkı bulunuyor. Bu nedenle iş hava savunma harbi gemisi inşa etmeye geldiğinde inşa eden ülke sayısı iki elin parmaklarını geçmiyor. Bu ülkelerden çok azı bütün sistemleri kendisi üretiyor. Ki sizinle paylaşmak istediğimiz bazı somut örnekler var. İlk durağımız İspanya. Köklü bir denizcilik geçmişine sahip. Hava savunma fırkateyni de dahil olmak üzere kendi gemilerini inşa edebiliyor. Alvaro de Bazan sınıfı gemiler İspanyol donanmasının hava savunma fırkateynleri. 6250 ton deplasmana sahip. Gemilerde tıpkı Arleigh Burke sınıfı destroyerlerde olduğu gibi AN/SPY-1 uzun menzilli radar ve Aegis savaş yönetim sistemi kullanılıyor. Fırkateynin ana silahlarını Mk-41 dikey fırlatıcıları içerisinde bulunan uzun menzilli SM-2 ve orta menzilli ESSM füzeleri oluşturuyor. Sizin anlayacağınız İspanya bu gemilerin radarını, savaş yönetim sistemini, dikey fırlatma sistemini ve güdümlü füzelerini kendisi üretmiyor. Bu konuda da yalnız değil. Japonya, Güney Kore ve Norveç'in hava savunma gemileri İspanyol gemileriyle benzer. İsmini saydığımız bu ülkelerde bu sistemleri üretmeye ihtiyaç duymuyorlar. Çünkü doğrudan tedarik edebilecekleri bir ortam var. Elbette kendi sistemlerini geliştiren ülkeler de var. Bir başka denizci ülkeden, Hollanda'dan örnek verelim. De Zeven Provinhien sınıfı gemilerde kendi ürettikleri radarları kullanıyorlar. Ama onlar da fırkateynlerinde silah sistemi olarak Amerikan füzeleri kullanıyor. İngiltere'den örnek verelim. İngiltere tip 45 sınıfı gemilerde kendi radarını kullanıyor. Ancak hem dikey fırlatma sistemi hem de içindeki füzeler Fransa imzalı. Gemiyle birlikte silah sistemlerini, radarları, savaş yönetim sistemini ve dikine atım sistemini geliştirmek geminin kendisini inşa etmekten daha fazla zaman alıyor. Ayrıca tüm bunlar çok ciddi bir maliyet anlamına da geliyor. Türkiye 1995 yılında TF2000 projesini başlattığı zaman batılı müttefiklerinden teknolojik destek alacağını ümit ederek bilgi istek formunu hazırlamıştı. Ne de olsa pek çok ülke bu konuda benzer destekler almıştı. Ama Türkiye'nin tırnak içinde müttefiklerine güven olmayacağını belki de ilk anlayan adreslerden biri de Türk Deniz Kuvvetleri oldu. TF2000, 2007 yılında Savunma Sanayi İcra Kurulu'nda tekrar gündeme geldi. Bu sefer sorumluluk STM'ye verilmişti. TF2000 tamamen yerli bir proje olacaktı. Deniz Kuvvetleri bünyesinde bulunan, kısa ismi Armerkom olan Araştırma Merkezi Komutanlığı ve özel tersaneler sürece dahil edilecekti. Artık TF2000 projesinin rotası tamamen değişmişti. Aslında TF2000'in İstif sınıfı fırkateynlerden önce tasarlanıp göreve alınması planlanmıştı. Radar, komuta kontrol ve füze sistemleri yerli olarak geliştirilecekti. Gemi bütün bu alt sistemlerin üzerine inşa edilecekti. Türkiye en uzun yolu seçmişti. Hal böyleyken sıra ancak İstif sınıfından sonra TF2000'e gelebildi. Hazır söz alt sistemlerden açılmışken TF2000'de ne var ne yok kısaca değinelim. Bu sistemlerin başında kısa ismi Çafrad olan çok fonksiyonlu radar suiti geliyor. Türkiye uzun zamandır bu radarı geliştirmek için çalışıyor. Sistem tek bir radardan değil, birbirini tamamlayan 3 adet radardan ve dost düşman tanıma sisteminden oluşuyor. Çafrad'ın en önemli bileşenlerinden birisi aktif faz dizili uzun menzilli radarı. Bu radarın 450 kilometrelik menzili bulunuyor. Hem hava hedeflerinin hem de su üstü hedeflerin tespitinde kullanılabiliyor. Çafrad ayrıca 150 kilometre menzilli aktif faz dizili çok fonksiyonlu radara sahip.
Bu radar 1000'in üzerinde hedefi tespit edebiliyor ve çoklu hassas hedef takibi yapabiliyor. Ayrıca denize yakın uçan seyir füzesi gibi küçük ve süratli hedefleri tespit ve takip edebiliyor. Çafrat'ta kullanılan bir başka radarsa aktif faz dizili aydınlatma radarı. Aydınlatma radarları düşman hedefe ateşlenen füzeyi yönlendirmek için kullanılıyor. Bu radarla 150 kilometre uzaktaki bir hedefe aydınlatıp hava savunma füzesini o hedefe yönlendirebiliyor. Çafrat'ın son bileşeni ise dost düşman tanıma sistemi. Menzili 450 kilometre olan sistem NATO'nun kullandığı tüm modlarda sorgulama yapabiliyor. Türkiye'nin uzun zamandır üzerinde çalıştığı bir başka konuysa hava savunma füzeleri. Bunların başında hiç şüphesiz Siper Blok 2 füzesi geliyor. Füzede aktif radar güdümü kullanılıyor. Siper Blok 2 füzesi fırlatma motoru kullanmadan rahatlıkla 150 kilometre menzile ulaşabiliyor. Füze 30 kilometre yüksekliğe çıkabiliyor. Halihazırda Blok 3 modeli için geliştirme faaliyetleri devam ediyor. Günün sonunda Siper Blok 3'ün fırlatma motoruna sahip olması ve balistik füzelere karşı önleme yapabilmesi hedefleniyor. TF-2000'de alçak ve orta irtifa içinse Hisar serisi hava savunma füzeleri kullanması bekleniyor. Gerek Siper gerekse Hisar serisi füzeler kısa ismi MİDLAS olan Milli Dikey Fırlatma Sisteminden ateşleniyor. MİDLAS'tan ateşlenecek füzelerin sadece hava savunma füzeleri olacağını düşünmeyin. Yerli gemi savar füzemiz Atmaca ve gezgin seyir füzesinin de MİDLAS'tan ateşlenmesi bekleniyor. Türkiye, MİDLAS sayesinde kendi dikey fırlatma sistemini üreten birkaç ülkeden birisi haline geldi. Daha önceden bahsettiğimiz gibi dikey atım sistemini üreten ülke sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Bu kadar kritik silah sistemlerinden ve radardan bahsetmişken savaş yönetim sistemini es geçmek olmaz. Hatırlayacağınız üzere Türkiye ilk olarak Genesis savaş yönetim sistemini geliştirmişti. Havelsan imzalı bu sistem, ülkemizin modern bir savaş yönetim sistemine sahip olabilmek adına attığı en kritik adımlardan biriydi. Aslında bu projenin de mazisi 1998 yılına dayanıyordu. İlk olarak Milli Komuta Kontrol Projesi yani MİLKON adıyla yola çıkıldı. Yine aynı yıl içinde projenin adı Gemi Entegre Savaş Sistemi yani Genesis olarak değiştirildi. Genesis hem Milgen projesinde hem de modernize edilen Gabya sınıfı fırkateynlerde başarıyla kullanıldı. Havelsan daha sonra Genesis'i daha da ileri taşıdı ve Advent ismini verdiği yeni bir savaş yönetim sistemi geliştirdi. Advent, A merkezli harp kabiliyetiyle öne çıkıyor. Advent sayesinde TF-2000 görev grubundaki uçaklarla ve gemilerle taktik resmi paylaşabiliyor. Böylece sahada olan biten her şey anlık olarak bölgedeki ya da merkezdeki tüm unsurlara aktarılıyor. TF-2000 projesinde son tasarım değişikliği 2013 yılında yapıldı. Geminin deplasmanı 7000-7500 tona çıkarıldı. Haliyle bu süreçten sonra da hava savunma fırkateyni değil, destroyeri olarak anılmaya başladı. Yeri gelmişken ufak bir parantez daha açalım ve hava savunma destroyeri ile fırkateyni arasındaki farktan da bahsedelim. Korvetler ve fırkateynler arasındaki en önemli fark boyuttur. Fırkateynler genellikle daha uzun mesafelerde daha güçlü silahlar ve füzelerle boy gösterir. Haliyle daha geniş bir yelpazede hava, su üstü ve denizaltı savunma harbi yeteneklerine sahiptir. Günümüzde fırkateyn ve muhrip arasında aslında çok ince bir çizgi bulunuyor. NATO eskiden 5000 ton deplasmanın üzerindeki gemileri destroyer olarak adlandırıyordu. Ancak günümüzde modern gemilerin deplasmanları devamlı artıyor. Bu nedenle sınır daha yukarı çekildi. Artık 7000 ton deplasmanın üzerindeki gemiler destroyer olarak adlandırılıyor. TF-2000 üzerinde yapılan son değişikliklerle artık fırkateyn değil destroyer sınıfına giriyor. Geldiğimiz nokta itibariyle sizin de gördüğünüz üzere TF-2000 aslında Türk donanmasının şimdiye kadarki en uzun ve zorlu yolculuğu. Projenin duyurulduğu günden ilk sacın kesildiği zamana kadar 30 yıl geçti. Geçmişe dönük söylenebilecek elbette çok şey var. Ancak bizim için artık tamamen önümüze, geniş ufuklara bakma vakti. İlk saç kesildi ancak yol hala çok uzun. Bu kritik platform ne zaman envantere girecek bilmiyoruz. Ancak bildiğimiz başka bir şey var. Ankara TF-2000'e kavuştuğunda kendi yakın denizlerinin çok daha ötesinde ciddi etki üretebilecek. TF-2000'in bir yanında Türkiye'nin ilk uçak gemisini, diğer yanında TCG Anadolu'yu ve diğer milli gemileri göreceğimiz günün hayali bile şimdiden içimizi kıpır kıpır ediyor. Kendi yakın denizlerine hapsolan bir Türkiye'nin belki de yeniden uzaklara, açık denizlere açılacağı günlere birlikte şahitlik edeceğiz. Türk donanmasının bir kıyı donanması olmaktan çıkıp mavi donanma olmaya doğru gittiği bu tarihi süreçte emeği geçen herkesin önünde saygıyla eğiliyoruz.
Tüm donanma unsurlarımızın pruvası neta, dümeni via, rüzgarı kolay olsun. Cumhuriyet tarihinin en uzun soluklu askeri gemi projelerinden biri olan TF2000 için nihayet müjdeli haber geldi. Aslında bu projenin başına gelenler, Türkiye'nin son 30 yılda karşılaştığı siyasi, askeri, ekonomik ve politik sorunların bir yansıması.